Hepimiz bize yalan söylenmesini seviyoruz. Bir mektup gelecek ve özel olduğumuzu öğreneceğiz. Bir dolaptan geçip seçilmiş kişi olacağımızı sanıyoruz. Ama ya fantezi dünyası bir kaçış değil de kendi travmalarımızın daha yüksek sesle bağırdığı bir hoparlörse? Bugün size ejderhaları değil, tanrıların istifa ettiği, büyünün bir bağımlılık olduğu ve kahramanların terapiye ihtiyaç duyduğu o diğer tarafı anlatacağım. Hazırsanız hayal gücünüzün konfor alanını yıkmaya başlıyor. Hadi bakalım. Geleneksel fantastik anlatılar bize her zaman bir düzen vaat eder. Bir tarafta mutlak iyilik, diğer tarafta mutlak kötülük vardır ve Tanrı genellikle bu terazinin kefesini tutan görünmez eldir. Ancak listemizin bu bölümündeki yapımlar o eli masadan çekiyor. Preacher ile başlayalım. Bu dizi teolojik bir yol hikayesinden çok kozmik bir terk edilmişlik destanıdır. Tanrı insanlığın dualarından ve bitmek bilmeyen bencilliğinden o kadar sıkılmıştır ki cennetteki tahtını bırakıp dünyada bir yerlerde muhtemelen ucuz bir barda gizlenmeye karar vermiştir. Baş karakterimiz Jesse Custer ona tapınmak için değil, ondan hesap sormak için yola çıkar. Bu fantezi türünde görmeye alışık olduğumuz itaat kültürüne vurulmuş en sert tokattır. Hemen ardından American Gods devreye giriyor. Neil Gaiman'ın bu başyapıtı tanrıları birer fikir olarak ele alır. Eğer kimse size inanmıyorsa varlığınız bir hiçtir. Eskiden kurbanlar sunulan Odin şimdi bir dolandırıcı gibi yaşamak zorundadır. Karşısında ise kredi kartları, sosyal medya ve teknoloji tanrıları duruyor. Bu dizi fantastik bir savaşı değil, dikkat ekonomisinin tanrılar üzerindeki etkisini anlatır. Kimin daha çok müridi varsa o gerçek. Modern dünyada inanç kalpten değil, ekranlardan geçiyor. Sam? Daddy! Where are you? Sam? Ve bu bölümün en ağır darbesi The Leftovers. Dünya nüfusunun %2'si bir anda hiçbir açıklama yapmadan buharlaşır. Dizi bize nereye gittiler sorusunu sormaz. Bize şunu sorar. Kalanlar nasıl delirmeden hayata devam eder? Dinler çöker, yeni tarikatlar türer, insanlar beyaz kıyafetler giyip suskunluk yemini eder. Teolojik anarşi budur. Açıklanamayan bir mucize karşısında insanın anlam yaratma çabasının trajikomik iflası. Popüler kültür bize büyüyü hep bir kurtuluş gibi pazarladı. Bir mektup gelecek ve tüm sıradan hayatınız değişecek. The Magicians bu pembe hayali paramparça ediyor. Buradaki büyücüler özel oldukları için değil, hasarlı oldukları için büyü yapabiliyorlar. Büyü burada bir mucize değil, kullandıkça ruhunuzu tüketir. Sizi daha narsist ve daha yalnız birine dönüştürür. Narnia benzeri bir dünyaya gittiklerinde oranın bir masal diyarı değil, bir sömürge alanı olduğunu görmek izleyiciyi sarsan o asıl kırılma noktasıdır. Gücün zihinsel bir bedeli olduğunu en iyi Legion anlatır. Bir süper kahraman dizisi gibi başlar ama hızla bir akıl hastanesi simülasyonuna evrilir. Karakterimiz David dünyayı değiştirecek güçlere mi sahiptir yoksa sadece ağır bir şizofren midir? Görseller asit tribi gibi akarken dizi bize şu soruları fısıldar. Eğer gerçeklik sadece zihnimizin bir projeksiyonuysa en güçlü kişi aynı zamanda en deli kişi değil midir? Burada kahramanlık pelerinlerine değil, ilaç şişeleri ve terapi seanslarıyla anlatır. Ve son olarak türün en rahatsız edici üyesi Brand New Cherry Flavor. 90'lar Hollywood'unda geçen bu hikaye fantaziyi body horror yani vücut korkusu ile birleştirir. Genç bir yönetmenin intikam almak için bir cadıyla işbirliği yapması, ona fiziksel olarak katlanması imkansız bedeller ödetir. Kedi yavruları kusmak, büyü yapmanın o estetik olmayan, kirli ve biyolojik bedelidir. Bu dizi kapitalist bir sistemde gücü eline geçirmek isteyen bir kadının kendi insanlığından nasıl vazgeçtiğinin açık ve seçik bir belgeselidir. Bazı evrenler mantık kurallarıyla yönetilmez. Dirk Gently's Holistic Detective Agency bize bütünsel bir evren sunar. Burada tesadüf diye bir şey yoktur. En saçma olay bile büyük bir resmin bir parçasıdır. Geleneksel dedektiflik hikayelerindeki rasyonel akıl yürütme burada çöpe atılır. Dizi, kaosun içinde bir armoni olduğunu savunurken aslında günümüzün bilgi kirliliği ve komplo teorileri dünyasına absürt bir ayna tutar. Hiçbir şey anlamlı değildir. Bu yüzden her şey anlamlıdır. Tozlu raflardan çıkan bir diğer mücevher ise Karnivale. 1930'ların ekonomik buhranında gezici bir sirkin içindeyken bu dizi fantaziyi görsel bir realizm ile sunar.
Seçilmiş kişi bir peygamber değil, bir sirk çalışanı. İyilik ve kötülük arasındaki o büyük savaş, şatafatlı meydanlarda değil, açlığın ve çaresizliğin hüküm sürdüğü çamurlu kasabalarda verilir. Mitoloji burada bir süs değil, hayatta kalma mücadelesinin ta kendisidir. Ve belki de listenin en tartışmalı yapımı The OA. Ölüme yakın deneyimler, boyutlar arası geçişler ve tüm bunları tetikleyen bir dans. İlk bakışta saçma gelebilecek bir estetik. Dizinin ana fikridir. Mantığın bittiği yerde inanç başlar. The OA izleyiciye bir hikaye anlatmaz. İzleyiciden bir şeye inanmasını talep eder. Eğer bu absürtlüğe teslim olursanız dizi sizi başka bir boyuta taşır. Eğer mantığınızla savaşırsanız kapının dışında kalırsınız. Son olarak Sweet Tooth, kıyameti bir felaket olarak değil, bir temizlik olarak ele alır. İnsanlık bir virüsle kırılırken doğa hibrit çocuklarla dünyayı geri alır. Bu dizi insanın ekosistemdeki yerini sorgulayan fantastik bir devrim hikayesidir. Belki de dünya üzerindeki en büyük fantazi, insanın bu gezegenin sahibi olduğu yanılsamasıdır. Bu 10 dizi bize tek bir şey söylüyor. Gerçek canavarlar dolabın içinde değil, aynadadır. Fantastik türü artık bizi uyutmak için değil, uyandırmak için var. Eğer bu dizilerden birine başlarsanız bir kurtarıcı beklemeyi bırakın. Çünkü bu evrenlerde mucizeler bedelsiz gelmez ve en korkunç canavar ne istediğini bilen bir insandır. Sizce büyünün gerçek olduğu bir dünyada mı yoksa olmadığı bir dünyada mı yaşamak daha korkunç? Yorumlarda tartışalım. Hadi ben kaçtım.